Evet dostlar, Viyana'da kar başladı. Şimdi size kar yağınca bazı ormanlık alanlar, Tuna kenarları nasıl olur onları göstermek istedim. Selam dostlar. Viyana'ya kar başladı. Şimdi eğer bu sezonda gelirseniz yani Viyana'nın tarihi yerlerinden değil de ya da para harcayabileceğiniz yerlerden değil de şöyle daha eşinizde, sevgilinizde ya da nişanlınızda gezebileceğiniz masrafsız olan yerleri göstermeye çalışacağım. Mesela bir atıyorum Prater'in ormanları, Tuna kenarı ya da daha değişik yerler böyle. Orada sadece yürüyüş yapacaksınız, kar oynayacaksınız. O tarz bir mekanlardan bahsetmek istedim açıkçası. Hazır karda yağıyorken ne bileyim heyecanlandım kar yağışıyla. Dedim bu hafta böyle bir video çekeyim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abi kar yağınca bambaşka güzel oldu ama her yer ya. Şuraya bakar mısınız? Müthiş ya, bembeyaz. Şu sesi dinler misiniz? Sizce de güzel değil mi? Çok güzel ya. Vallahi. Evet dostlar. Burası Prater. Prater yani Luna Park. Şimdi tabii ki sezonu kapalı. 1 Mayıs'ta tekrar açılacak. Ama Prater'in bir özelliği var. Ormanlık bir alan. Yazında, kışında çok güzel vakit geçirilebilir. Onun için eğer ki böyle kar yağışında denk gelirseniz muhakkak uğrayın. Evet. Kışta yani Noel zamanı da bu etkinlikler varmış. Pazartesiden Cuma'ya 12'den akşamına. Cumartesi pazar bayramda 11'den 10'a kadar. Akşam 10'a kadar. Buraya gelmek isteyen dostlar S7 yani havaalanı treni de buradan geçiyor. Prateş'ten de ineceksiniz. U1 metrosu, U2 metrosu. Oradan indikten sonra yukarı çıkıp şöyle içe doğru girersiniz. Burada da Noel pazarı kurulmuş, marketi. Burada da punç içebilirsiniz. Çikolata şelalesini kullanabilirsiniz. Yani Noel özel bütün her şey var burada. Şurası da pist yapmışlar, sahne. Oradan herhalde canlı müzik yapılıyor. Yani bu şekil buraları gezebilirsiniz. Burası yazın tabii ki daha canlı. Buranın açılış tarihi 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta açılır. Ekim'in sonu galiba kapanıyor ya da Ekim'in başı. Tam hatırlayamıyorum şimdi. Ondan sonra şimdi bir dahaki sene 1 Mayıs'ta tekrar açılacak. İçecekler 1 euro diyor. Vay be. İçecekler 1 euro. Bayağı uygun ha. Normalde marketlerde bile 1 euro değil bunlar. Prater'e geldiğinizde hani sessiz sakin bir ortam olur. Şu dönemde tabii ki. Şöyle bu yoldan
ormana doğru devam edebilirsiniz. Şimdi burada çocuklar kızakla kayıyordur. Yani yazın spor yapan böyle koşanlar oluyor. Bisiklet sürenler oluyor. Aslında bu tarz videolar biraz sıkıcı geliyor galiba izleyenlere. Ama yine de ben tanıtmak istedim. Çünkü birkaç kişi de olsa severek izlese bir yardımcı olmak isterim. Şöyle bakar mısınız? Hani burası gerçekten güzel aslında. Hani gelmek isteyen dostlara tavsiye ediyorum. Burada mesela aslında nasıl diyeyim size, yanınıza bir sandviç yapsanız, termosa sıcak bir çay koysanız burada çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Burası yemyeşil oluyor gerçi yazın. Güneş gelmiyor bu kısma. Şimdi tabii kabak gibi açılmış her yer. Şöyle. Şu şeyi. İnsanlar köpeklerini de çıkartmış gerçi. Çişe galiba. Bu yol böyle çok uzadıya devam ediyor. Şimdi bir de sizi ben aslında Tuna kenarına götürmek istiyorum. Bir de Tuna kenarında böyle biraz sohbet edelim. Biraz sohbet, muhabbet edelim. Onun için bakalım, devam edelim. Şimdi Tuna kenarına götüreyim ben sizi. Bu Riesenrad. Buna binip bütün Viyana'yı seyredebilirsiniz tepeden. Çok güzeldir. Tavsiye ederim. Dostlar, buraya gelmişken buranın da faytonu bu. Buna binip gezebilirsiniz tabii ki. Bakın karşıda havaalanı treni geldi şimdi. S7 buraya geliyor tabii ki. Tabii otelinize yerleştikten sonra U1, U2, S1, S2, S3, S4, S7 onların hepsi buradan geçiyor. Hemen hemen burası yani merkez gibi yani. Her yerden gelen trenler mevcut. U1 metrosu, U2 metrosu tabii ki mevcut. Ulaşımı kolay aslında ya. Otobüsler, tramvaylar, hani hemen hemen hepsi buraya geliyor. Katedralden sonra U1'e binip buraya gelebilirsiniz. Evet dostlar, burası Tuna Nehri. Martılar keyfini çıkarıyor buranın. Tabii yazında biz. Şimdi tabii bazı acı olaylardan bahsedeyim de. Şimdi bu köprüden ve azil geride bir köprü daha var, tamam mı? Buradan bazı göçmen çocukları atlıyor. Yani burada tabii ki yargılama değil, yanlış anlaşılmasın. Suriye'den, Afganistan'dan gelen göçmen çocukları buranın dip yapısını bilmiyor. Atlıyor. Ondan sonra buranın dibinde genelde sarmaşık tarzı böyle bitkiler var. Bu sene mesela ben 24 yıldır Viyana'dayım. Bu sene 4 boğulma vakası mı ne duydum. Hepsi bu göçmen çocuklar. Ya yazık, günah. Hani şimdi tabii ki onlar benim dilimi belki anlamıyor. Ama insan üzülüyor yani, çocuk. Burada kalkıyor, hani bilmiyorum, kendini mi kanıtlamaya çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor. Atlama kardeşim. Atlama, bilmediğin yerde yapma. Yazık, günah. Ondan sonra ailenin canı yanıyor. İnsan üzülüyor be. Vallahi hani içimden öyle bir şey geldi, anlatmak istedim. Evet, bu da Viyana'nın soğuk yüzü. Bakın yaklaşık gene bir 20 santim kar var. Karlı havada bakalım. Hani ya gerçi burada pek sıkıntı olmuyor açıkçası. Yollar temizleniyor. Gerçi bu sene biraz yavaşlar yani, belediye yavaş biraz açıkçası. Yazın burada insanlar oturup sohbet, muhabbet, güneşin hani kızgın zamanında
gölgelenmek için geldikleri yer. Burada da deniz feneri diyeceğim de bu Tuna feneri. Feneri var. Karşıda hemen gökdelenler var. Şimdi size Tuna'da tabii bundan 20 yıl önce yaşadığımız hikayelerden bahsedeceğim. Şimdi anlatmak istediğim dostlar, 20 sene önce buralar -20, -25'i gören yerlerdi. Yani o zaman tabii Tuna Nehri donuyordu. Yürüyerek karşıdan karşıya geçebiliyorduk. Hatta buz pateni yapanlar oluyordu. Ama uzun zamandır böyle -20, -25 falan soğuklar görülmedi. Görülmediği için hani su donuyor, donmuyor değil ama öyle karşıdan karşıya geçmek için ya da paten yapabilmek için kıvama gelmiyor. Eskiden bilmiyorum, daha soğuktu ama daha eğlenceli geçiyordu. Şimdi havalar ısındı, iklimler değişti. Bilmiyorum ne olacak sonumuz. İklimler çok değişiyor. Bu da aslında tehlikenin çanlarını çalmaya başladığını gösterir. Umarım hani gerçi siyasi mi olacak bilmiyorum da marketten mesela burada da markette poşetler paralı. Hani havayı düzeltmek için toplanıyor deniyor. Havayı korumak için toplanıyor. Arkadaşım ne yapıyorsunuz siz bu hava için o zaman? Hani kağıt poşet alıyorsun, hava yağmurlu, patır patır dökülüyor. Hani tamam eyvallah da hani biz de doğayımızı koruyalım, korumayalım demiyoruz. Ama bir tek poşetle mi olacak bilmiyorum. Neyse, kafanızı şişirmeyeyim. Evet dostlar, şimdi Alte Dona'ya geldik. Yani eski Tuna. Demin gittiğim yer yeni Tuna'ydı. Şimdi burada mesela yazın geldiniz mi sezonluk işte saatlik tekne kiralamaları var, kayık. Onların fiyatlarını göstermek istedim size şöyle. Mesela 4 kişilik elektrobot bu. 26 euro, 29 euro, 29, 58 euro, 20 euro, 22 euro. Şöyle bak, kaydıraklı var 24 euro 5 kişilik. 5 kişilik 24 euro, 29 euro 6 kişilik. Şimdi size buradaki Tuna'yı göstermek istedim. Çünkü burası bildiğiniz buz paten şov yeri olmuş. Şimdi o Noe Dona'daki akıntılı su olduğu için orası -20'lerde falan donuyordu. Burası tabii şu an -5, -6 derece. Ama biraz durgun su olduğu için duruyor. Tabii şey yapabilir misiniz? Buz pateni yapamazsınız. Tabii tehlikeli. Yani o kadar güvenli bir şey yok şu an için. Şöyle göstereyim size bakın. Hani biz tabii burada -20'leri gördük. -20'leri gördük. Bunun üzerinde yürüdüğümüz günler de olmuştu. Tabii 20 sene önce. Şimdi yani bir yarı Norveç olduk. Artık eskisi gibi çok da soğuk olmuyor. Bu sene güzel kar yağdı. Soğuk da tabii oldu diyebilirim. Ama -20 gibi de bir soğukluk olmadı. Bakalım. Şimdi biraz daha kenara gidebilirsem oradan göstereyim size. Tabii ki hayvan her yerde hayvandır bakın. Alışveriş arabası atmışlar buraya. Teker atmışlar. Görüyor musunuz? Yani buz, kalın buz ama üzerine çıkamazsınız. Abi bu insanlar ne zaman insan olacak bilmiyorum ya. Yemin ediyorum bilmiyorum ya. Alışveriş arabasına bakar mısın? Adam araba tekeri atmış. Yani şu an buz 1 santim 2 santim civarı bir buz. Yani şu tekeri kaldırabiliyorsa biraz kalınmış ama tabii ki bunun üzerine çıkılacak derecede bir şey yok. Yani bunun üzerinde dolaşamazsınız. Evet dostlar. Bu soğuk videonun da sonuna geldik. Benim videom şimdilik bu kadardı. Umarım beğeniyle izlemişsinizdir. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Kalbinizde yaşayın.
Kanalıma destek olmak için abone olursanız, videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bay bay. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.